Bilim herkese merhaba. Bugün sizlere tüyler ürpertici bir hikaye anlatacağım. Kemerlerinizi bağlamayın ve sakın arkanıza bakmayın. Kaçabileceğiniz bir yerde çayınızı, kahvenizi içerken bu videoyu izleyin. İyi seyirler. Bir kale düşünün. Kurbanlarını yakmak için asit banyoları bulunan, hapsetmek için ve onları ölüme terk etmek için ölümcül kasaları, işkence odaları ve içerisinde gizli geçitler bulunan bir kale. Burası Amerika'nın yazılı kaynaklarına geçmiş ilk seri katil olan Erik Larson adlı yazarın Beyaz Şehir'deki Şeytan adlı eserinin yaşamış karakteri Henry Howard Holmes'un kalesi. Holmes, 16 Mayıs 1861 yılında Amerika'nın New Hampshire eyaletinde dünyaya geldi. Asıl adı Herman Webster olan Holmes'un babası bir çiftçi, tüccar ve boyacıydı. Anne ve babası o bölgeye yerleşen ilk Amerikalı göçmenlerdendi. Bazı kaynaklara göre babası şiddete meyilli bir alkolik, annesi ise İncil okuyan dindar bir Hristiyandı. Çocukken mahallede görev yapan doktordan korktuğunu anlayan arkadaşları onu bu korkusundan dolayı zorbalayıp onu yapay bir insan iskeletine dokunmaya ve incelemesine zorlarlar. Arkadaşlarının bu davranışı onun ölüme merak salmasına yol açar. Holmes, 16 yaşına mezun olduktan sonra 4 Temmuz 1878'de Alton'da Clara Lawring ile evlenir ve 3 Şubat 1880'de Loudoun'da erkek çocukları Robert Lawring dünyaya gelir. Holmes ilk suçlarına yavaş yavaş değil, korkunç bir şekilde başlar. 1884 yılında girdiği sınavlarda başarılı olur ve Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşir. Okula kayıtlı olduğu süre boyunca laboratuvarlardan kadavraları çalıp onları sanki bir kaza sonrası ölmüş gibi süs verip yakar ve şekillerini bozar. Bu kişilerden sağlık sigortası parası toplayarak dolandırıcılık suçunu da işin içine karıştırarak bu türlü eylemlerine devam etti. Aslında bu tür alçak eylemleri onun sonradan yapacağı işler arasında hiçbir şeydi. Holmes durulmaya çalıştı. 1886 yılında dolandırıcılıktan ve bu işlerden uzaklaşmak adına Herman Webster Mudgett olan adını sözde son defa yapacağı dolandırıcılıkla Henry Howard Holmes olarak değiştiren Holmes, Chicago'ya taşındı ve burada Dr. E.S. Halton'ın eczanesine geldi. Halton, kansere yakalandığından eczaneyi karısı yönetmektedir. Bayan Halton kocasının kanser üzüntüsüne dayanamaz, bir süre sonra çok yorulan Halton, iş bulmak amacıyla dükkana gelen Holmes'e iş verir. Başlangıçta sadece işine ve ailesine odaklanan Holmes, çalışkan bir çalışan olduğunu kanıtlayıp çalıştığı eczanenin sahibinin vefat etmesinden sonra eczanenin başına geçip eczaneyi satın aldı. Eczane ve pis işlerin yanı sıra emlakçılık ve promosyon işleri de yaptı. Eczanenin eski sahibinin karısı, eczaneyi Holmes'e satarken yaptığı anlaşmaya göre Bayan Halton eczanenin üst katında kalacaktı. Bir süre sonra Bayan Halton ortadan esrarengiz bir şekilde kaybolur ve Holmes ona soran insanlara Bayan Halton'ın geri dönmemek üzere Kaliforniya'da yaşayan akrabalarının yanına göç ettiğini söyler. Kim bilir, belki dolandırıcı, düzenbaz, Amerika'nın ilk seri katili namı diğer Beyaz Şehir'deki şeytan onlara doğruyu söylemiştir. 28 Ocak 1887 yılında Clara ile evliyken Mirtha Belkap isimli başka bir kadınla Minnesota eyaletinde evlenir ve 4 Temmuz 1889 yılında Lucy Holmes adında kız çocukları dünyaya gelir. Clara'ya boşanma davası açar ancak dava hiçbir sonuç bulmaz. 9 Ocak 1894 yılında ise hem Clara hem Mirtha ile evliyken eski bir çalışanının eşi olan Julia Smith ile evlenir. Julia'nın bahtı biraz karadır. Kocasının eski patronuyla evlendiği için kocasının ahı tutmuştur. Bahtı kara Julia maalesef ki daha sonra Holmes'un kurbanlarından biri olacaktır. Holmes, eczane yıllarında eczanesinin önünde bulunan köşebaşı konumdaki boş arsayı satın alır ve karanlık planlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlar. Holmes ilk etapta insanların kale adını vereceği 3 katlı bir otel tasarlar. Bu yaptığı tasarımı dünya fuarı esnasında gelecek olan turistleri ağırlamak ve kötü emellerine alet etmek için kullanacaktır. 1893 yılında açılışını yaptığı bu binanın en alt katında Holmes'un eczanesi ve diğer mağazalar için kullanılır. Üst katlarda ofisi, yüzlerce penceresiz antreleri tuğla duvarlara açılan labirent şeklinde odalar, tuhaf şekilde koridorlar, çıkışı olmayan merdivenler ve koridorlar, sadece dışarıdan açılabilecek şekilde tasarlanmış kapılar ve içerisinde saymakla bitmeyecek kadar fazla dolambaçlı, kafa karıştırıcı yapılar mevcuttur. Kalenin yapımı sırasında Holmes, tasarımı sadece kendisinin bilmesi adına inşaat ustalarını sürekli değiştirir.
Yapının inşası sırasında Holmes, geçmişinde yasaları ihlal etmiş bir marangoz olan Benjamin Pitezel ile karşılaşır. Holmes daha sonra bu marangozu cinayetlerinde bir araç olarak kullanır. Bölge savcısı dava sürecinde bu marangozu Holmes'un aracı ve yaratığı şeklinde nitelendirir. Holmes kurbanlarını genelde kadın çalışanları, sevgilileri ve otel konukları arasından seçerdi. Onlara onlarca farklı işkence modeli uygulardı. Odalar ses geçirmez ve gaz hatlarına sahip olduğu için gelen konukları istediği zaman havasız bırakarak öldürebilirdi. Bazılarını çalıştığı ofisin hemen yakınında bulunan ses geçirmeyen devasa kasalara kilitler ve onları havasız bırakarak ölmelerini sağlardı. Kurbanların bedenlerini gizli bir çıkıştan bodruma atar, bodrum katına düşen cesetleri burada titizlikle parçalar, etleri kemiklerinden ayırıp ve el yapımı iskeletler yaparak bunları hastanelere, tıp okullarına satardı. Holmes bazı cesetleri direkt yakar veya onları kireç suyuna atarak onları yok ederdi. Holmes, iki büyük fırın ile birlikte asit kuyuları, farklı zehir şişeleri ve esnetme raflarına sahipti. Tıp okuduğu esnada edindiği bağlantılar sayesinde kurbanlarının iskeletleri ve organlarını kolaylıkla satardı. Dünya fuarı sona erdikten sonra otelin konukları yani aslında kurbanlarının sayısı azalınca Holmes oteli terk etti ve bunun yerine sigorta dolandırıcılığına yöneldi. Holmes yönünü Teksas'a, içlerinden birine evlilik sözü verdiği ve kendilerine bir demiryolu mirası kalan daha sonra öldüreceği iki kız kardeşin yanına gider. Orada kendine bir kale kurmayı planlar. Ancak Teksas'taki yasaları daha ağır bulur ve bu fikrinden vazgeçerek Amerika ve Kanada'da cinayet gezilerine devam eder. 1894 yılının Temmuz'unda Holmes, at satışı ile ilgili bir dolandırıcılıktan dolayı ilk kez gözaltına alınır ve tutuklanır. Kefalet bedeliyle serbest kalan Holmes, içeride kaldığı süre içinde bir tren soyguncusu olan Marion Hedgebeth ile bir sigorta şirketini dolandırma planları kurar. Holmes, sigorta şirketini dolandırarak $10.000 kazanmak için öldüğüne dair bir plan hazırlar. Hedgebeth'e $500 karşılığında güvenilir bir avukat sorar ve bu istek karşılığında kamu avukatı Jephte Havia ile tanışır. Havia, Holmes'un bu planını çok zekice bulur. Holmes'un sahte ölümü sigorta şirketini kuşkulandırır ve para ödemeyi reddeder. Yapının inşası sırasında tanıştığı Benjamin Pitezel üzerinde bu planlarına devam eder. Teklifi Pitezel'e götüren Holmes, evet cevabını alınca hızlıca planlarına başlar. Karşısında sadece bir dolandırıcı olduğunu düşünen Pitezel, maalesef Holmes'un kurbanı olacağından haberi yoktur. Pitezel'i öldüren Holmes, Pitezel'i bir yatırımcı olarak göstererek ve bir laboratuvar patlaması vücudunun tamamen parçalanmasına sebep olmuş gibi bir kaza süsü vererek öldürür. Ardından sigorta şirketinden parayı almak üzere yola koyulur. Holmes, Pitezel'in karısına kocasının aslında ölmediği yalanını söyleyerek onu manipüle etmeye çalışır. Manipüle olan kadından 5 çocuğunun 3'üne bakmak için kadından velayet ister. Bu durumu kabul eden manipüle edilmiş olan kadın, 3 çocuğunu kan donduran bir canavara emanet ettiğinden haberi asla yoktur. Holmes 3 çocuğun velayetini aldıktan sonra Amerika ve Kanada'da cinayet gezilerine başlar ve ardından Toronto'da bir kulübe kiralar. Burada 2 kızı büyük bir sandığa kilitledikten sonra işini gazla doldurarak çocukları vahşice öldürür. Çıplak bedenlerini Toronto'da kiraladığı bir kulübenin bodrumuna gömdükten sonra en küçük çocuğu ise bir eczaneden aldığı ilaçlarla öldürerek cesedi yakmadan önce aldığı bıçaklarla cesedi parçalara ayırarak yakar ve kemiklerini evin bacasına koyar. Yine aynı yıl 1894 yılında avukat önermesi karşılığında $500 vereceği Marion Hedgebeth'e borcunu ödemez. Bunun üzerine onu polise şikayet eder. Philadelphia dedektiflerinden Frank B. Gier, şikayet üzerine Holmes'u takibe alır ve devreye Amerika'da bulunan dedektiflik şirketi Pinkerton'lar girer. 17 Kasım 1894 yılında Holmes, at satıcı dolandırıcılığından tekrardan tutuklanır. Pitezel'in çocuklarının cesetlerinin de bulunmasının ardından Chicago polisi Holmes'un yerelde The Castle olarak anılan binasını araştırmaya başladı. Holmes'u araştırmaya koyulan polis Chicago'daki kalesinin bekçisine sorular sorar. Bekçi, kalenin üst katlarının hiç temizlenmediği hakkında bilgi verince polis kaleyi araştırmaya koyulur ve kan donduran korkunç gerçeklerle karşı karşıya kalırlar. Holmes'un insan öldürme tekniklerini gören ve derin araştırmalara giren polis, yaptığı açıklamaya göre Holmes'un öldürdüğü insan sayısının 20 ile 200 arasında değişiklik gösterdiğini belirtir. Çevredeki vatandaşlar, girenin bir daha çıkamadığı şeklinde nitelendirdiği kale 19 Ağustos günü gizemli bir şekilde yandı. Yangından kurtulan bina bir postaneye yer açmak için 1938 yılında yıkıldı ve şu anda bir postane binası olarak çalışıyor. Polisin Holmes'e karşı yapabileceği tek mahkumiyet Benjamin Pitezel'in öldürülmesiydi.
Holmes daha sonra 27 cinayeti itiraf etti. Ancak Holmes patolojik bir yalancı olduğundan neyin doğru neyin masal olduğunu anlamak zordu. Öldürdüğünü iddia ettiği bazı kişiler yaşıyordu ve bazıları Holmes'u görmemişti bile. Holmes hakkında Pitzel ve çocuklarını öldürmekten, aynı zamanda Chicago, Indianapolis ve Toronto'da 30 civarında cinayet işlemekten dava açılır ve 7 Mayıs 1896 yılında asılarak idam edilir. Holmes ölünceye kadar sakin ve yumuşak davrandı. Çok az korku ve depresyon belirtisi gösterdi. Holmes'un boynu hemen kırılmadı. Aksine idam sehpası itildikten sonra çok yavaş bir şekilde 20 dakikada öldü. Amerika'nın ilk seri katili olan kan dondurucu suçlar işleyen, 20 ile 200 arasında kişiyi kurban eden bir katil olan Henry Howard Holmes'un hikayesini derinlemesine sizlerle paylaştım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni bu şekilde çok motive edersiniz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın, esrarengiz gizemli olayların karanlığında bilim ilgiyle kalın.